Herkese selamlar. Hobilgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınıza örmüş olduğum siyahi bebekle geldim. Bebeğin kromili aksesuarları mevcut. Bebeğin genel özelliklerinden bahsettikten sonra yapılış aşamasına geçeceğiz. Adım adım sizlerle nasıl yapıldığını paylaşacağım. 4 bölüm halinde yapılışını anlatacağım. Bebeğin boyunun yüksekliği 38 santim. Kollarında ve gövdesinde tel kullandım. Bacaklarında kullanmadım. 2 ve 2.20 milimlik tığlar kullandım. İçine elyafla dolduruyoruz biliyorsunuz. Pamuklu ipler kullandım. Kilitli gözler var. Bu materyal listesini, kullandığım tüm malzemeleri videoların hemen altında göreceksiniz. Açıklama kısmında yazıyorum. Ayrıca bebeğin yapılış aşamasında da videolarda gösteriyorum sizlere. Şöyle yakından göstereyim. Kromili tokası var. Bu toka çıt çıtlı şöyle. Kromili çantası var. Şöyle açılıyor. Kıyafetlerini giydirip çıkarabilirsiniz. Şu askılarından düğmeyle de çıkarabilirsiniz. Şu arkada bel kısmında düğme var. Tişörtünde de düğmeler var. Ayakkabısını da giydirip çıkarıyoruz. Şimdi bir de size kıyafetsiz halini göstermek istiyorum. Bebeğin kıyafetlerini çıkardım. Şöyle tişörtü düğmeli dediğim gibi. Salopetinde de askılarında düğme var ve bel kısmında var. Ayakkabıları şu şekilde. Tokası çıt çıtlı. Ben şöyle arkasına keçe diktim. Sonra tokayı yapıştırdım. Çantası da şöyle askılı. Bebeğimizi de şöyle size yakından göstereyim. Saçları. Şunu belirtmek istiyorum. Saçlarda 100 gramlık ip kullandım. Ama bir yumak yetmedi. İkinci yumaktan da kullandım. Şayet siz bebeğin saçlarını kısa yaparsanız bir yumak yeterli olur. Bebeğin kendisinde kullandığım ip, yani ten rengi ipte, şu kahverengi ipte 50 gramlık ip yeterli olmaz. 100 gramlık ip temin etmeniz gerekiyor. Diğer tüm parçalarında 50 gramlık ip yeterli olacak. Bebeğimizi tekrar giydirelim. Şimdi bebeği örmeye geçeceğiz. Ama öncesinde bölümler hakkında size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bebeğin yapılışını 4 bölüm halinde sizlerle paylaşacağım. İlk bölümde, yani bu bölümde kollarını ve bacaklarını öreceğiz. İkinci bölümde gövdesini, kafasını, yüz şekillendirmesini ve saçlarını yapacağız. Üçüncü bölümde tişörtünü, salopetini ve ayakkabılarını öreceğiz. Son bölümde, dördüncü bölümde de tokasını ve çantasını örüp bebeği bitireceğiz. Sizlerden desteklerinizi rica ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Ayrıca videonun hemen altında hype tuşu var. Oraya tıklarsanız bebeğim daha fazla kişiye ulaşır. Emeklerimin karşılığını almış olurum. Ayrıca kanalımda katıl butonu aktif. 1. seviye üyeler için sembolik bir rakam belirledim. Üye olursanız da çok mutlu olurum. Dilerseniz bebeğimizi örmeye geçelim. Keyifli örgüler. Ten rengi olarak
bu renk ip kullanacağım. Alize Cotton Gold'un renk kodu 493. Tığ olarak 2 milimlik tığ kullanıyorum. Tel olarak da şöyle 1,5 milimetre kalınlığında amigurumi teli kullanacağım. Bunun yüksekliği 21 santim. Sonra içe doğru kıvırdım. Bir de bantla sardım. Yıkandığında paslanma olmasın diye. Her iki kolda da kullanacağız teli. Şimdi örmeye başlayalım. Sihirli halka yapıyorum. Halkanın içine 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şuradaki kısa ipi çekiyorum. Halkayı kapatıyorum. İşaretleyici ip alıyorum. Sıra başına şimdi ip koymazsam, yani işaretleyici belirteç, sıra başını takip edemem. Bu işaretleyici sayesinde sonraki ilmeğimin ilk ilmek olduğunu anlayabiliyorum. İnce bir ip aldım. Şimdi arttırma yapacağım. Her bir ilmeğe 2 kere batıyorum, çift batıyorum. Bu arttırma yapmak demek. 6 tane arttırma yapacağım. 1 2 3 4 5 6 tane arttırma yaptım. İlmek sayım 12 oldu. İşaretleyici ipimi ördükçe kahverengi ipin arkasına önüne oynatacağım. Şimdi ilk ilmeğim işaretleyicimin olduğu ilmek olacak. Bir tane sık iğne örüyorum. Bir tane arttırıyorum. Bunu 6 kere tekrarlayacağım. Bir kere yaptım. Bir sık iğne örüyorum, bir arttırıyorum. Yani bir tek bir çift örüyorum. Bir sık iğne örüyorum, bir arttırıyorum. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. Bir sık iğne, bir arttırma. 6 kere arttırma yaptım. İlmek sayım 18 oldu. 18 sık iğneyi öreceğim. 1, 2, 3, 4 tur boyunca 18 sık iğneyi örelim. 18 sık iğneyi 4 sıra ördüm. 9 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi popcorn yapacağız baş parmak için. Nasıl yapıyoruz? İkili trabzan yapar gibi tığımın üzerine ip alıyorum. Sonraki ilmeğime batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ip var. Önce öndeki 2 ipi tığdan çıkarıyorum. Yine ip alıyorum. Aynı ilmeğe 4 kere batacağım. Öndeki 2 ipi çıkardım. 3 ip kaldı. Yine ip aldım. Aynı ilmeğe battım. Öndeki 2 ipi çıkardım. 4 ip kaldı. Yine ip aldım. Aynı ilmeğe tekrar battım. Aynı ilmeğe 4 kere battık. Tığımın üzerinde 5 tane ip var. Hepsini aynı anda çıkarıyorum. Popcorn, yani baş parmak yaptık. Şimdi kalan ilmeklerimi öreceğim. 8 sık iğnem var. 1 2 3 4
5, 6, 7, 8. Şöyle dışarıya çıkarttığımızda baş parmağımız oluşmuş oldu. Yeni sıraya geçelim. Bir sık iğne örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Popcorn'a geldim. 2 tane azaltma yapacağım. 1. Azaltmayı göstermedim. Onu göstereyim bilmeyenler için. Şu ön ilmeklerden alıyoruz. Bizim bir ön bir de arka ilmeklerimiz var. Şöyle bu öndekilere filo diyoruz. FLO. Arkadakileri bilo diyoruz. BLO. Biz şu ön ilmeklerden şöyle 2 ilmeğin ön ilmeğinden aldım. Aynı anda çıkarttım. Azaltma yaptım. 1, 2 tane azaltma yapacağım. 2. 2 azaltma yaptım. Kalan 6 sık iğneyi öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlmek sayım 15 oldu. Azaltmayla başlıyorum. Kalan 13 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. İlmek sayımız 14 oldu. Bundan sonra düz bir şekilde öreceğiz kol boyunca. Şöyle telimi yerleştiriyorum ve elimin içini dolduruyorum. İsterseniz biraz daha ördükten sonra da yapabilirsiniz bunu. Ben size göstermek için dolduracağım şimdi. Şöyle dışarıya çıkmasın. Sık iğnemiz var. Bu 14 sık iğneyi 26 sıra boyunca öreceğiz. 5-6 sırada bir elyafla doldurmayı unutmayalım. Düz bir şekilde örelim. 14 sık iğneyi 26 sıra boyunca ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir kere daha yapacağım. 5 sık iğne bir azaltmayı. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne bir azaltma. İlmek sayımız 12 oldu. Bir zincir çekip ipimizi kesiyoruz. Bir kolumuzu bitirdik. Diğer kolu da aynı şekilde örelim. Fakat ipimizi kesmeyelim. Çünkü birkaç sık iğne daha öreceğiz. Şimdi aynı şekilde bu kolun aynısından bir tane daha örelim. Diğer kolu da aynı şekilde ördüm. Bu kolda, ikinci kolda 5 sık iğne daha öreceğim. Bir sıra daha örüyorum yani. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne daha ördüm. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bu bizim sağ kolumuz olacak. İlk ördüğümüz kolumuz sol koldu. Bu sağ kol. Sağ kolun sol koldan tek farkı bir sıra daha ördük. 5 sık iğne ördük. Kolları
Ördük, bitirdik. Son durumu bu şekilde kolların. Artık bacakları örmeye geçebiliriz. Bacakların her ikisi de aynı ilmeklere sahip olacak. Tıpkı kollardaki gibi. Kollarda sadece son sırada farklılık yapmıştık. Bacaklarda da öyle olacak. Son sıraya kadar aynı şekilde öreceğiz. Önce sol bacağı örelim. Sekiz zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İkinci zincirden örmeye başlıyorum. Arttırma yapıyorum. Beş sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şu son zincirime 4 sık iğne öreceğim. Aynı zincirin içine 4 tane sık iğne örüyorum. 2 tanesini bu şekilde ördüm. Diğer ikisini karşıya geçerek öreceğim. 3, 4. 4 sık iğneyi aynı zincirin içine ördüm. Artık zincirin karşı tarafına öreceğim sık iğnelerimi. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Son zincirimin içine şurada bir tane zincirim kaldı. Arttırma yapacağım. Yani çift batıyorum. İlmek sayım 18 oldu. Şunu belirtmek istiyorum. Bacakta tel kullanmayacağım. O yüzden dolum yaparken, elyafla doldururken sıkı sıkı dolduralım. Arttırmayla başlıyorum. 2 tane arttırma yapacağım. İlk ilmeğimi arttırmamı yaptım. Tekrar arttırma yapıyorum. 2 tane arttırma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 4 tane arttırma yapacağım. Bir tane arttırma yaptım. 2, 3, 4 tane arttırma yaptım. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 tane sık iğnem kaldı. Onları arttırma yapacağım. Bir tane arttırma yaptım. Bir tane daha arttırma yapıyorum. İlmek sayım 26 oldu. Şimdi tekli trabzan yapacağım. Nasıl yapacağımı göstereceğim bilmeyenler için. Tığımın üzerine ip alıyorum. İlk ilmeğimi batıyorum. Tığımın üzerinde 3 ip var. Hepsini aynı anda çıkarıyorum. Bir tane tekli trabzan yaptım. Sonraki ilmeğime 2 tane tekli trabzan yapacağım. Yani arttırma yapıyorum. 1, 2 tane tekli trabzan yaptım. Yani bir trabzan, bir arttırma. Bir kere daha bir trabzan, bir tane arttırma trabzanlarla. Bir tek bir çift ördüm, yani tekli trabzanları 2 kere. Bu sırayı hep tekli trabzanlarla öreceğiz. 5 tane tekli trabzan öreceğim. 1, 2, 3, 4,
trabzan, bir arttırma yapacağım 4 defa. Bir tek bir çifti 4 kere örüyorum. Bir tek bir çift. Bir kere ördüm. Bir tek bir çift. 2 kere ördüm. Bir tek bir çift. 3 kere ördüm. Bir tek bir çift. 4 kere ördüm. Yine 5 tane tekli trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5. Bir tek bir çifti 2 kere öreceğim. Yani bir tekli trabzan, bir arttırma, bir kere ördüm, bir kere daha, bir tekli trabzan, bir arttırma. Yani çift batıyorum. İlmek sayımız 34 oldu. Şimdi sık iğne öreceğim bu sırada. Ama şöyle bilow'dan, arka ilmeklerden örüyorum. 34 sık iğneyi bir sıra bilow'dan örelim. 34 sık iğneyi bir sıra bilow'dan ördüm. Yani arka ilmeklerden. Şimdi her iki kanadı da alarak 34 sık iğneyi düz bir şekilde 3 sıra örelim. 34 sık iğneyi 3 sıra ördüm. 8 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi bir sık iğne, bir azaltma yapacağım 6 defa. Bir sık iğne, bir azaltma, bir kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma, 2 kere yaptım. Bir sık iğne, bir azaltma 3. Bir sık iğne, bir azaltma 4. Bir sık iğne, bir azaltma 5. Bir sık iğne, bir azaltmayı 6 defa ördüm. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlmek sayım 28 oldu. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi tekli trabzan öreceğim 12 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane tekli trabzan ördüm. Sık iğne öreceğim 8 tane. 1 2 3 4 5 6 7 8. İlmek sayımız değişmedi. 28. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5
6, 7, 8. 6 tane azaltma yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 azaltmayı yaptım. Kalan 8 sık iğne örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmek sayımız 22. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltma yapıyorum. Bunu bir kere daha yapacağım. 5 sık iğne bir azaltmayı. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltma yapıyorum. Kalan 8 sık iğneyi örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İlmek sayım 20 oldu. 5 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane azaltma yapıyorum. Bir azaltma yaptım. 4 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane azaltma yapıyorum. 7 sık iğne örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne ördüm. İlmek sayım 18 oldu. Şimdi elyafla dolduruyorum içine. Dolduralım ayağın içine elyafla. 18 sık iğnemiz var. 6 sıra boyunca 18 sık iğneyi örelim. İçini de dolduralım tekrar. 18 sık iğneyi 6 sıra ördüm. İçini de sıkıca doldurdum. Bir tane arttırmayla başlıyorum. Bir arttırma yaptım. Şimdi 17 sık iğne örüyorum. 1, 2, 17 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 19 olacak. 17 sık iğneyi ördüm. Sıranın sonuna geldim. 19 sık iğnem var. Bir sıra 19 sık iğneyi örelim. Bir sıra 19 sık iğneyi ördüm. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 17 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 20 olacak. Kalan 17 sık iğneyi ördüm. 20 sık iğnem var. 20 sık iğneyi bir sıra örelim, içinde dolduralım. 20 sık iğneyi bir sıra ördüm. 2 sık iğne örüyorum. 1, 2. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 17 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 21 olacak. Kalan 17 sık iğneyi ördüm. 21 sık iğnem var. Bir sıra
21 sık iğneyi örelim. Bir sıra 21 sık iğneyi ördüm. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3. Bir arttırma yapıyorum. Kalan 17 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 22 olacak. Kalan 17 sık iğneyi ördüm. 22 sık iğnem var. 22 sık iğneyi 4 sıra boyunca örelim. İçini de dolduralım. 22 sık iğneyi 4 sıra boyunca ördüm. Bir tane azaltma yapıyorum. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Tekrar bir azaltma 5 sık iğne öreceğim. Bir azaltma 5 sık iğne. 1 2 3 4 5. Şimdi diz kapağı yapacağım. Yani arttırmalar yapacağım. 4 tane. Bir arttırma yaptım. 2 3 4 tane arttırma yaptım. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4. İlmek sayım 24 oldu. Bir tane azaltma yapıyorum. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Baldırlar oluşuyor azaltma yaptığım için. 4 sık iğne ördüm. Bir tane daha azaltma yapıyorum. Kalan 16 sık iğneyi öreceğim. 1 2. Kalan 16 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 22 olacak. Kalan 16 sık iğneyi ördüm. 22 sık iğnem var. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 4 tane azaltma yapacağım. Bir, iki, üç, 4 azaltma yaptım. Kalan 4 sık iğneyi örüyorum. 1 2 3 4. İlmek sayım 18 oldu. Bir tane arttırma yapacağım. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 11 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 20 olacak. Kalan 11 sık iğneyi ördüm. 20 sık iğnem var. İçini de doldurdum. İçine 5-6 sırada bir dolduralım. Bir sık iğne örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Altı sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 11 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 22 olacak.
Kalan 11 sık iğneyi ördüm. 22 sık iğnem var. 2 sık iğne örelim. 1 2 bir arttırma yapıyorum. 7 sık iğne örelim. 1 2 3 4 5 6 7 bir arttırma yapalım. Kalan 11 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 24 olsun. Kalan 11 sık iğneyi ördüm. 24 sık iğnem var. 3 sık iğne örüyorum. 1 2 3 bir arttırma yapıyorum. 8 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir arttırma yapıyorum. Kalan 11 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 26 olacak. Kalan 11 sık iğneyi ördüm. 26 sık iğnem var. Bir sıra 26 sık iğneyi örelim. Bir sıra 26 sık iğneyi ördüm. 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 bir tane arttırma yapacağım. 9 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 11 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 28 olacak. Kalan 11 sık iğneyi ördüm. İlmek sayım 28. 28 sık iğneyi bir sıra örelim. 28 sık iğneyi bir sıra ördüm. 5 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 bir tane arttırma yapıyorum. 10 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 11 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 30 olacak. Kalan 11 sık iğneyi ördüm. 30 sık iğnem var. Bir sıra 30 sık iğneyi örelim. 30 sık iğneyi bir sıra ördüm. 6 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 bir arttırma yapıyorum. 11 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bir tane arttırma yapıyorum. Kalan 11 sık iğneyi örelim. Sıranın sonunda ilmek sayımız 32 olacak.
Kalan 11 sık iğneyi ördüm. 32 sık iğnem var. 32 sık iğneyi 5 sıra boyunca örelim. İçini de dolduralım. 32 sık iğneyi 5 sıra boyunca ördük. Şimdi son sırayı öreceğiz. İpimizi keseceğiz. Son sırada 4 sık iğne örüyorum. 1 2 3 4. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Neden 4 sıra ördüm? Bacaklarımızın son sıralarını örerken şöyle iç kısma bakacak şekilde son ilmeğimizi ayarlıyoruz. Ondan sonra ipimizi kesiyoruz. Şayet böyle yapmazsam ayağın biri şöyle öne, biri arkaya bakacak ayağın ucu. O yüzden iç tarafına geldiğimde ipimi kestim. Sol bacağımızı bitirdik. Sağ bacağı da şu son 4 sık iğneyi örmeyeceğiz. Yani son sıraya kadar sol bacakla aynı öreceğiz. Son sırayı da onun da bacağın iç kısmına bakacak şekilde sık iğne sayılarını ayarlayacağız. Sağ bacağımızı da bitireceğiz. Şimdi son sıraya kadar aynı bu şekilde sağ bacağı da örelim. Sağ bacağı son sıraya kadar ördüm. Son sırada 21 sık iğne öreceğiz. 1 2 21 sık iğneyi örelim. 21 sık iğneyi ördüm. Bu bacakta da iç tarafa bakacak şekilde ayarlamış olduk son ilmeğimizi. Şöyle ikisi de iç tarafa bakıyor. Bu ipimizi kesmeyeceğiz. Sağ bacaktaki ipimizi. O iple gövdeyi örmeye devam edeceğiz. İlk bölümümüzün sonuna geldik. Kolları ve bacakları ördük. İkinci bölümde bacaklarla devam edeceğiz. Gövdeyi oluşturacağız. Kafayı öreceğiz. Yüz şekillendirmesini yapıp saçlarımızı da yapacağız. İkinci bölümü de bitireceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.